Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle el açması boşnak böreği tarifimi paylaşmak istiyorum. Verdiğim tarifle sizler de bu böreği yapabileceksiniz. Tüm püf noktalarıyla sizlerle paylaşacağım. İç malzememiz için pırasamın sap kısımlarını kullanıyorum ve 4 tane de soğan kullanıyorum. Soğanımı ince ince doğradım. İncecik doğruyorum. Sonradan da iyice incelttim. Tavama aldım. 4 tane fazla gelecekti. 3 tanesi yeterli geldi. 4.'ünü doğramadım. Pırasalarımı da ince ince doğruyorum. Bu şekilde önce kesiyorum. Pırasalarımı incecik doğrayacağım çünkü. Bakın baş kısmında bir parmak bırakıyorum. Kesmiyorum. Bir parmak aşağıdan kesikler atıyorum. Pırasamı iyice incelttim. Sadece sap kısmını kullanıyorum. İncecik doğruyorum. Daha sonrasında tekrar bıçakla inceltiyorum üzerinden. Mutlaka incecik doğrayın. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Soğanlarımı biraz kavuruyorum. İsterseniz ıspanaklı da yapabilirsiniz. Ama bu iç malzemeyle çok lezzetli oluyor. Pırasalarımı ilave ettim. Biraz tuz serpiyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Pırasalarım yumuşayana kadar kavuracağım. Bakın bir tatlı kaşığı domates salçası ilave ettim. Bir çay kaşığı biber salçası ve bir çay kaşığı domates salçası da ilave edebilirsiniz. Bir çay kaşığı karabiber ilave ettim. Karıştırıyorum. Artık içimiz hazır. İçimi soğumaya bırakıyorum. Hamurumuz için 6 su bardağı un kullanıyorum. Klasik su bardaklarından 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Şimdilik 1 su bardağı su ilave ettim. Hamurumu yoğuruyorum. Toplamda 2 su bardağı böyle üçüncü de bir parmak kadar böyle su ilave ettim. Bakın hamurum bu kıvamda olacak. Elim ıslak olduğu için hamur biraz elime yapıştı. Bu kadar yapışmıyor. 50 gram margarin, 50 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. İsterseniz hepsini tereyağı olarak da kullanabilirsiniz. Ocağımda erittim. Şimdi hamurumu masanın üzerine aldım. Şöyle bir toparlıyorum. Biraz un serpmiştim. Bakın o kadar da ele yapışan bir hamur değil ama yumuşak bir hamur. 5 eşit parçaya bölüyorum. 5 tane beze alacağım. Bezelerimi alıyorum. Hiç beklemeden hamurumu açıyorum. Bir tane bezemi aldım. Çok az unla tabak büyüklüğünde açıyorum. İki yemek kaşığı erittiğim yağdan üzerine döküyorum. Bakın ayrı ayrı tabaklara koydum. Üst üste koymadım. Birbirine yapışabilir. Çünkü 1 saat bu şekilde bekleteceğim. 1 saat bekledi. Bakın örtü üzerinde açıyorum. Bu örtümü börek açmak için kullanıyorum sadece. Sizler de mutfakta börek açmak için kullanabileceğiniz bir tane örtü alabilirsiniz. Tabakta kalan yağla ellerimi güzelce yağladım. Elleriniz de yağlı olsun. Hamurun kenarlarından çeke çeke açıyorum. Hamurumuz o kadar güzel olmuş ki bakın hemen açılıyor. Hamuru açarken sizlere biraz püf noktası vermek istiyorum. Kullandığımız un çok önemli. Ben yufkacımdan alıyorum unumu. Yufkacımdan ova veya Hekimoğlu un kullanın.
Böyle el açması yaptığınız şeylerde kullandığınız un çok önemli. Çok güzel açılıyor. Yeriniz yoksa eğer bu kadar büyük açamam diyorsanız bezelerinizi daha küçük tutabilirsiniz veya yere bir sofra bezi serebilirsiniz. Onun üzerine de açacağınız örtüyü, böreği açacağınız örtüyü serip yerde bile açabilirsiniz. Açabildiğiniz kadar açın bezenizi. İç malzememi de 5 parçaya böldüm. Açtığım bakın yufkanın kenarına yerleştirdim. Şimdi kenarını üzerine kapatıyorum. Gevşek bir şekilde saracağım. O yüzden örtümle sarıyorum. Örtüyü kaldırarak böreğimi sardım. Bakın böyle elimle çok hafif, böyle çok değil, çok hafif çekerek hamuru elimde düzeltiyorum. Yağladığım tepsime hamurumu bakın kendi etrafında sarıyorum. Bütün hamurlarımı bu şekilde açacağım. Ve hamurların etrafına saracağım. Bakın bu şekilde havalandıra açarsanız çok daha güzel açılır, çok daha kolay açılır. Dinlendikçe zaten hamurumuz böyle büyüdükçe büyüyor. Kenarına iç malzememi koydum. Bakın dediğim gibi açabildiğiniz kadar açın. Ufak tefek yırtıklar olabilir, hiç önemli değil. Tekrar sarıyorum. Bakın bazen çok büyük açtığımdan dolayı böyle kenarlarında iç malzememi koymakta zorlanıyorum. Sonradan ilave ediyorum. Sarmadan bakın bu kenarı boş şu anda görüyorsunuz. Oraya iç malzememi koydum ve tekrar sarmaya devam ediyorum. Böylece kenarında da iç malzemem olmuş oluyor. Tekrar hamurumu elimde bakın biraz inceltiyorum. Bu şekilde de hamurumuzu açmış oluyoruz. Daha inceltmiş oluyoruz. Ama dediğim gibi çok çekiştirmeyin. Hamurunuzu da açabildiğiniz kadar açın. Bakın bütün hepsini dizdim. Yağımdan biraz kaldı. Onu da üzerine döküyorum. Mutlaka biraz ayırın yağ üzerine dökmek için. Çünkü bu güzel kızarmasını sağlayacak. Elimle güzelce her yerine yağı sürüyorum. İsterseniz buzdolabına koyup ertesi günde pişirebilirsiniz. İsterseniz derin dondurucuda bile saklayabilirsiniz. Daha sonra çıkarıp pişirebilirsiniz. 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirdim. Şimdi böreğimi dilimliyorum. Gerçekten nefis bir börek oluyor. Hiçbir şekilde yapamıyorum demeyin. Verdiğim bu tarifle mutlaka sizler de yapacaksınız. İlk denemenizde belki yapamayabilirsiniz ama daha sonra ikinci, üçüncü denemelerinizde eminim çok güzel sonuçlar sizler de alacaksınız. Bakın hamurum o kadar ince oldu ki yani sadece iç malzemem var. Ne kadar büyük açtığımı da sizler de gördünüz. Nefis bir lezzet oldu. Özellikle bu iç malzemeyle yiyen herkes kıymalı zannediyor böreği. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.